Doktor Hakan Klinik'ten herkese merhaba. Hair Talks serimizin bugün 3. videosunda hocam yine saç ekimine dair, saç dökümlerine dair bir takım konulardan bahsedeceğiz. Tamam. Geçen bölümde yine bahsettik tabii alımın aslında saç ekiminde ne kadar önemli olduğuna, işte Evet. alımın aslında birazcık ülkemizde de göz ardı edildiğinde, saç ekiminin aslında saçta alımıyla alakalı bir şey olduğu ve her şeyin aslında saç alımıyla başladığını, dolayısıyla oradaki bir takım problemlerin aslında bütün süreci doğrudan etkileyeceğinden bahsettik. Dolayısıyla bu kadar bahsetmişken ve bizim de buna çok önem verdiğimizi söylemişken tabii alıma dair detaylara girmek gerekecek. Girelim Koraycığım. Evet hocam, aslında bu video birazcık da yani belki birçok hastayı da ilgilendirmeyen detaylar da olabilir ama bizim hastalarımız ya da işte bizimle görüşen kişiler birazcık daha böyle detaylı bilgileri araştırabiliyorlar. Daha böyle bilgi araştırmış, bu konu hakkında Evet. detaylara girmeyi seven kişiler oluyor. En azından öyle kişilerin var olduğunu da biliyoruz. Belki onlara daha çok hitap edecek. Tabii biraz daha bilgi odaklı Evet, bizim çok detaylar. hasta Belki hiç kimse grubumuz. bunları bilmese de gelip burada işlemi yaptırsa aynı sonucu alacak zaten ama hani Evet. merak edenler oluyor. Hatta biliyoruz ki işte bizi bazen size de soruyorlar, işte saç ekimiyle ilgilenen arkadaşlar da sizden gelip bir takım bilgiler bazen hani böyle Evet. yüzde de istiyorlar. Dolayısıyla muhtemelen bu videolarda da bu işlerle ilgilenen arkadaşlar da olacaktır. Onlara belki daha çok hitap edecek bu işi yapan Yani- kişilere. Tabii biraz dokunabilirsek herkese O açıdan çok da iyi faydası olur, olacak. tabii. Ben çünkü biliyorum sizin o konuda da böyle hep yardımcı olmayı sevdiğinizi. Dolayısıyla biraz o arkadaşlara biraz detaylı olarak bu konuları merak eden belki arkadaşlara daha çok hitap edecek. Daha detaya gireceğiz. Tamam. O yüzden ben topu size şöyle atayım hocam. Alım çok önemli demiştik. Burada birçok hassasiyeti barındırdığından bahsetmiştik. Şimdi onlara tek tek başlayalım. Nedir bu alım aşamasındaki hassasiyetler? Tabii şimdi alım dediğimiz zaman algoritmik açıdan baktığımızda bunun ilk başta daha alıma başlamadan bir lokal anestezi ve adrenalinli solüsyon dediğimiz tümesen diye kendi aramızda isimlendirdiğimiz bir solüsyonun alım bölgesine enjekte edilmesi, verilmesi söz konusu. Bunun hassasiyetleriyle başlamak lazım. Çünkü biliyorsun bir de alım bölgesinde şok dökülme dediğimiz bizleri de rahatsız eden, hastalarımızı da kozmetik açıdan rahatsız eden, istenmeyen bir durum da söz konusu. Aslında ben şuna inanıyorum, sen de benim bu konudaki hassasiyetlerimi biliyorsun zaten. Bu şok dökülmelerin temelleri işte bu lokal dediğimiz uyuşturma işleminin ve de adrenalinli solüsyonun yani tümesenin enjekte edilmesi esnasında yapılan bir takım hatalardan kaynaklanıyor. Burada biz saçlı deriyi, bütün vücudun kaplayan deri aslında epidermis tabakası ve dermis tabakası diye iki ana tabakada inceleniyor. Ve bizim cildimizi besleyen damarların da asıl bulunduğu bölüm dermis tabakası. Subkutan bölge dediğimiz yani o epidermis tabakasında daha kılcal damarlar, daha küçük çaplı damarlar var ama ana damarlar aslında dermis tabakasında. Dolayısıyla bu enjeksiyonları derine yani dermis tabakasının içerisine yapmış olmak maalesef oradaki damarların vazokonstrüksiyon dediğimiz daralmasına, o bölgeye yeteri kadar kan getirememesine ve bunun neticesinde de beslenemeyen o foliküllerin geçici süreyle fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. İşte biz buna klinikte shock lossing diyoruz ve hastaların bölgesel olarak sanki böyle bozuk para tarzında küçük küçük alanlarda veyahut da tutulan bölgeye göre daha büyük alanlarda ani saç kayıpları yaşamasıyla gördüğümüz bir klinik antiteyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani aslında hocam alımla ilgili hassasiyetler daha alımın öncesinde, o hastayı alıma hazırlama aşamasında işte Tabii. bu lokal anestezi dediğimiz ve işte tümesen dediğimiz solüsyonun uygulanması aşamasında başlıyor. Evet. Daha öncesinde başlıyor yani. Dolayısıyla hani bu işte şok dökülme dediğiniz işte halk arasında da işte saç küsmesi falan diyorlar. Geçici süreli orada çok kozmetik açıdan hastaları zorlayan durumlar oluyor. Aslında bu daha ziyade işte o işlemin yapılmasındaki teknikle alakalı. Çünkü bunu klinikler böyle bazen görüyorum, bize de işte şey yapıyorlar. Birazcık hastaya ait faktörlermiş gibi hani topu hastaya atıyorlar. İşte sizin bünyeniz işte besleyemedi, geçecektir falan gibi ama aslında bu işin de esas Tabii. kaynağı o tekniğin lokal anestezi ve Tabii. şişirme işleminin yani tümesen işleminin çok doğru yapılmaması, işte sizin daha teknik bahsettiğiniz işte oradaki kan dolaşımını durduracak
tabakanın o seviyelerine inilmesiyle alakalı yanlış Tabii. uygulama diye özetleyebiliriz Yanlış herhalde. uygulama. Şöyle bir takım tabii ki bu konuda düşünceler de var. Tabii en büyük sebep demin dediğimiz gibi kan dolaşımının aslında orada bir hasara uğraması söz konusu. Ama bir de bir enflamatuar cevap da söz konusu olabilir. Yani hastaların vücudunun da vermiş olduğu aşırı enflamatuar cevap, aşırı bir takım interleukinler, sitokinlerin salgılanmasıyla o bölgede de bir hasar söz konusu olabilir. İşte o zaman belki hastaya ait faktörler bağlı. devreye girebilir. Ama tabii ki görece olarak asıl problem bu lokal anestezinin ve tümesen dediğimiz adrenalin solüsyonun yapılma tekniğindeki yanlış uygulamalar. Evet. Bu nedenle sen de biliyorsun ki biz kliniğimizde bu tümesen için özellikle yetiştirdiğimiz ve artık onun tecrübesine güvendiğimiz kişiye bütün hastalarımızı bu aşamada emanet ediyoruz ve bir başkasının bu işlemi uygulamasına müsaade etmiyoruz. Ya bence o çok önemli hocam. Yani işte bu işin de bir standardının olması. Yani işte saç ekimi bir sürü aşamadan oluşuyor. İşte daha bahsettiğiniz daha alım öncesi böyle bir işlem var mı? İşte bu sürece ne kadar etkileyebiliyor hastaları görüntü anlamında. Yani bu işlerin standardının olması, yani işte burada klinikte bu işi iyi yapan kişinin, tüm hastaları, bu işi iyi yapan personelin ya da bu işten sorumlu kişinin bütün hastaları yapması, hani işlemin de bir standardı olması açısından önemli. Çok önemli. Ben dediğinizden de şunu anlıyorum. Siz zaten kendi yaptığınız tekniğe zaten hani güveniyorsanız, bu 1000 hastada artık bir yaşanacak kadar az yaşanıyorsa bunu artık hastanın kendi bünyesine bağlamakta bir sorun yok. Ama bu çok fazla yaşanıyorsa o zaman orada zaten tekniği teknikte bir sorgulamak problem lazım. var. Onlara tabii dikkat etmesi gerekiyor Yani ben kişilerin. burada hastalarımıza net olarak şu mesajı vermek isterim. Bir kliniği değerlendirdikleri zaman yani onların genel başarısına baksınlar. Eğer genel olarak bir klinik %95'in üzerinde bir başarı oranıyla çalışıyorsa geriye kalan işte tabii ki bunu %95'te 98 gibi bir oranda düşünürsek işte o %2'lik, 5'lik durum kliniğin artık tekniğinin sorgulanamayacağı bir orandır. Burada diğer faktörler, çevresel faktörler, hastaya ait faktörler, bunlar artık hani sonuca olumsuz etki ettiği düşünülebilir. Çünkü teknik açıdan sorgulanacak kadar problemli eve sahip bir klinikte zaten bu başarı oranlarına ulaşmak çok da olası değildir yani. Peki hocam, ya alımdan önce bu hazırlık sürecinin de öneminden bahsettik. Şimdi peki artık alımın kendisine gelecek olursak, alımla ilgili tabii birçok hassasiyet mevcut yine. Birazcık da bunlardan bahsedecek olursak, mesela sizce en önemlisinden belki en az önemlisine göre de bir sıralama yapabilirsiniz ya da karışık. Sizin için ya da bizim klinikte bu alıma gösterilen hassasiyet nelerdir ve niçin bunlar bu kadar önemlidir? Evet, şimdi tabii biliyorsun Koraycığım, alım dediğimiz zaman artık hepimizin aklına hani FUE geliyor. Evet. Follicular Unit Extraction'ın İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan FUE geliyor. Tabii aslında burada FUE alımın hassasiyetlerinden bahsediyoruz. Tabii. Zaten FUT'u hani çok seçilmiş hastalarda çok nadiren uygulanıyor artık günümüzde dünyada da. O nedenle onu biz şu an konuşmuyoruz. FUE'yi konuşuyoruz. Şimdi FUE'de madem FUE yapıyoruz, ne demek FUE? Bir folikülü çevresindeki dokuyla ve o dokunun içindeki kan damarlarıyla, sinirleriyle, folikülün üretici sistemi olan köküyle ve de saç teliyle birlikte, üzerinde bir telse bir tel, iki telse iki tel, üzerindeki saç telleriyle birlikte bir ünite halinde çıkartmak. Bu bize şu imkanı sağlıyor. Biz bu folikülleri tek tek çıkartabiliyoruz bu şekilde. Biz bunları tek tek çıkartabildiğimize göre artık öncelikle donör bölgeye hasar vermemek için mümkün olan en geniş alandan ve mümkün olan en dengeli, homojen kelimesini Türkçe'ye dengeli olarak çevirebiliriz. En dengeli, en yaygın. Tabii en geniş derken en geniş ama aynı zamanda güvenli. Yani o bizim donördeki güvenli dediğimiz alanı da aşmamak. Zaten mümkün olan kelimesi orada aslında güvenliden bahsediyoruz. Yani her yeri demiyorum. Mümkün olan en geniş alanı kullanarak bir kere donör alana zarar vermemek için bu tarz tedbirleri almış olmak gerekiyor. Ben bazen görüyorum bazı kliniklerde maalesef donör alanı çok kısıtlı tutuyorlar. Yani sayı ile donör alanının arasındaki korelasyon aslında çok da uygun değil.
Hastaların bu özellikle kulak üstündeki yan kısımları da tabii ki bizim bu şakak çizgisi dediğimiz alana çok yakınlaşmamak, şuradaki şu ince bebek tüylerine çok fazla atış yapmamak gerekiyor ama şöyle şuralarda kulağın hemen hemen arkasında bırakarak sadece şu arkada çalışıp bu sefer orayı bir pencere gibi çok fazla boşaltıyorlar. Bu tabii ki donör alanın ileriye dönük belki gerekirse ikinci bir kez kullanılmasının önünde büyük bir engel oluyor. İkinci olarak bu çerçeveyi tam böyle çerçeveden alımı kesip bıraktıkları için etrafı daha yoğun ve içi biraz daha az yoğun olduğu için hasta biraz saçını kısa kullandığında tamamen o donör alanın çizgilerini çok net görebileceğiniz bir pencere oluşturuyorlar. Evet. İşte bu tür hataları bir kere en başında yapmayacak şekilde organize olmak gerekiyor. Yani şunu anlıyorum o zaman hocam. Aslında yine biz alıma daha gelmedik. Oturup da alım yapmaya başlamadık. Öncesinde bu sefer planlamanın öneminden bahsediyoruz. Tabii. Yani o donör alanını doğru belirlemek. Tabii. O sayıyla orantılı olacak bir alan belirlemek. Belirlemeye çalışmak. Sizin söylediğiniz orada çok önemliydi. Yani bazen çok yüksek sayılarda o alanı çok kısıtlı tutup çok yoğun bir alım yaptıkları zaman bir kere o alanı çok fazla boşaltmış oluyorlar. Tabii. Diğeri de bence çok daha önemli. Bizim de yani bence sonuçların donör bölgesi tarafında da böyle asla işlem yapılmamış derecede temiz gözükmesini sağlayan sebeplerden biri o belirlenen alanın da dışına böyle ufak ufak çıkıp oradaki geçişi çok daha smooth yani yumuşak yapmak. Böyle çok keskin bir alanda çalışmamak. Dolayısıyla o donör bölgede böyle fazla bir kontrast yaratmamak aslında. Yani alınmış bölge ve alınmamış bölge arasında çok keskin bir geçiş olmaması gerekiyor. Tabii, yumuşak, azalan bir yoğunlukla bir geçişle öyle bitmesi gerekiyor alımın. O zaman işte çok homojen, çok işlem görmemiş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bence çok önemli bir nokta. Tabii. Yani biz de biliyorsun kliniğimizde bu konuya çok kafa yoran ve de bunu artık kliniğimizde oturtmuş bir şekilde uyguluyoruz. Ve bunun da meyvelerini yiyoruz. Yani hastalarımız bu açıdan tabii çok memnunlar. Peki hocam, şimdi planlamasından da bahsettik. Sanıyorum artık herhalde alıma oturabiliriz. Alıma başlayabiliriz herhalde. Evet. Ama bunlar tabii yanlış. Çok önemli tabii. Tabii yani biz şimdi lokomotifin yönünü lokomotifin yönünü yanlış bir yere çevirdik mi artık o trenin doğru istasyona gitmesi mümkün değil. Yok, kesinlikle katılıyorum bunlar bu arada. çok önemli detaylar. Evet, yani alıma başlamadan aslında öncesinde lazım. bile neler yapılması gerekiyordan da bahsetmiş olduk. Bence çok yerinde oldu. Evet, o zaman Koraycığım artık planlamamızı doğru bir şekilde yaptık, alanımızı belirledik ve bütün tedbirlerimizi aldık. Donör bölgeye hasar vermemek için başlangıç tedbirlerimizi. Artık alıma başlayabiliriz. Alımda da tabii bu sefer bir punch dediğimiz kökleri çıkarmak için kullandığımız ucu keskin silindirik bir kesici aletimiz var biliyorsun. Tabii bunun da çapı önemli. Yani her hastaya aynı çapla girmek veyahut da aynı hastanın bile donör bölgesinin her alanına aynı çapla girmek aslında her zaman doğru olmuyor. Çünkü biliyorsun ki hastalarımızın özellikle kulak üstleri, ense bölgeleri çok daha ince çaplı saç telleriyle doluyken daha böyle ensesinin yani bizim oksipital bölge dediğimiz halk arasında başın arkası diyebileceğimiz şu arka kısımdaki ve yukarıya doğru gittikçe saçların çapında kalınlaşma oluyor. Birden fazla saç teli içeren foliküllerin sayısı artabiliyor. O zaman tabii ki punch'ın da çapının artması gerekiyor. Senin çok güzel böyle alan hesaplamaların var. Hatta istersen biraz sen de onlara gir bu konuda. Tabii hocam, onun zaten hani çok basit bir hesabı var. Biz alım yaptığımızda o punch'la bir şey aldığımızda tabii yuvarlak ufak bir orada bir yara izlediğimiz bir iz. Aslında çok yara da denemez ona. Zaten Fouet'nin avantajı bir takım literatürde de scarless hair transplant yani yarasız saç ekimi dedi. Aslında orada ufak bir yara var ama ona yara denemeyecek kadar ufak bir şey olduğu için o şekilde ifade ediyorlar ama aslında orada ufak bir iz bırakıyor diyelim. Şimdi tabii yuvarlak bir iz olduğu için aslında o bir yuvarlağın bir alanı aslında. Yani orada çok basit, bunu zaten matematikle ilgilenen arkadaşlar da matematiği iyi arkadaşlar çok rahat anlar. Basit de bir hesabı var. Orada tabii alan pi kare dediğimiz bir formülle hesaplanıyor. Aslında yarı çapın karesiyle hesaplanıyor. Dolayısıyla siz punch'ın çapını %10 arttırdığınızda
Yani işte yaklaşık olarak diyelim ki 0.8 milimetreden 0.9 milime çıkardınız diyelim. Tam %10 değil, biraz daha fazla ama hani çok düz anlatıyorum. Punch çapı %10 arttığında aslında orada bıraktığı yara izi o yarı çapın karesiyle doğru orantılı. Dolayısıyla aslında %20 artıyor. Evet. Dolayısıyla hani mümkün oldukça tabii saç yapısına tabii uygun olması şartıyla konuşuyorum bunu. Tabii. O kişi için uygun olan en düşük çaplı punch'ı kullanmak gerekiyor. Gereğinden fazla büyük çap kullanmak demek belki çok daha güvenli bir işlem ama orada bırakacağı iz açısından Tabii. çok sakıncalı bir durum olabilir. Burada tabii ki tekrar altını çizmek istiyorum. O kişinin saç yapısına uygun. Tabii. Yani eğer çok kalın telli bir arkadaşta ya da çoklu saç kökü, folikülü fazla bir kişide de gereğinden düşük çapta bir punch kullanmak, sırf daha az yara izi bırakacağım diye, o zaman da tabii ki çok daha başka sorunlara yol açır. Tabii. Üçlü köklerin, dörtlü köklerin tam olarak sağlıklı çıkmaması gibi. Dolayısıyla buradaki şey o kişinin saç yapısına uygun olan, mümkün olan en düşük çaptaki tabii ki punch kullanmak, bırakacağı yara izi açısından çok tabii önemli. Tabii işte biz de tam da bu sebeplerden dolayı kliniğimizde bildiğin gibi nasıl yapıyoruz? Önce alım işlemine başladığımızda hastanın saç foliküllerine uygun size'daki, ebattaki punch'ı buluyoruz. Ondan sonra ve hastanın ilerledikçe değişen saç teli yapısına göre punch'ımızı bir vaka içinde bile birden fazla değiştirebiliyoruz. Bütün amacımız işte senin de demin dikkat çektiğin gibi ince telli olan saçları ekstrakte ederken, çıkarmaya çalışırken gereğinden fazla skar bırakacak çapta bir yaraya sebebiyet vermemek. Ama yukarıda da daha çoklu grefleri alırken gereksiz yere üçlü, dörtlü grefleri çapımız ondan küçük olduğu için 2'ye veya 1'e düşürmemek. Tabii ki transection dediğimiz o kök kesilmesi olayı 4000-4500 greft alınan bir vakada sıfır olması mümkün değil. Çünkü hastanın istemsiz bir şekilde bir başını oynatması veyahut da bir soru sorması için konuşurken yüz kaslarının oynaması bile o alım yapılırken o kadar hassas bir işlem ki transection dediğimiz o kök kesilmesine neden olabilecek bir şey. Yani bu alım o kadar hassas bir şey. Tabii. O nedenle kabul edilebilir oranda olan transection'ı biz de zaten normal olarak görüyoruz. Bunu sıfıra indirmek zaten mümkün değil. Peki Hakan Hocam, şimdi kişiye en uygun punch'ın seçilmesinin öneminden bahsettik ve o punch'ı da bulduk. Artık alıma başladığımızı farz ediyorum. Alım aşamasındaki, uygulama aşamasındaki hassasiyetlerden de biraz bahsedecek olursak. Evet, burada da tabii önemli olan şu, bir kere alımı yapan personelimizin tecrübeli olduğunu düşünerek ben cümlelerime başlayacağım. Biliyorsunuz ki insanların hepsinin saçları tek yönde uzamıyor. Yani aynı hastanın başının farklı bölgelerinde yan yana olan saç foliküllerinin bile birinin yönü aşağı doğruyken diğeri daha öne doğru, bir kısmı daha böyle arkaya doğru olabiliyor. İşte o zaman bizim doğru açılarla ve doğru yönlerde punch'ımızı taktığımız PSMN dediğimiz motor kolunu da kullanabiliyor olmamız ve bunları son derece doğru yönlerde ve açılarda kullanarak köklere zarar vermeden işlemi yapıyor olmamız lazım. Bunu da yaparken tabii ki transection oranlarını minimuma indirebilmek için motorun devrini mümkün olduğu kadar düşük tutmak gerekiyor. Evet. Onda da bir çok böyle ince bir denge var. Yani motorun hızını çok düşük tuttuğumuzda da zarar verebiliyoruz. Çünkü yeteri kadar hızlı cildi kesemediği için içeride daha fazla kaldığından punch köklere zarar verebiliyor. Ama çok hızlı yaptığımızda da o hızda zaten kökü doğru alabildiğimizden emin olmayacak kadar kısa bir sürede batıp çıkmamız gerekiyor. O nedenle doğru devirde, doğru açılarda, doğru yönlerde punch'ı kullanabiliyorsak bence son derece sağlıklı bir alım yapmamız için artık hiçbir engel kalmıyor. Aslında bu bahsettiğimiz kısım tamamen hocam işte o işi yapacak kişinin yeteneği, tecrübesi falan olarak özetlenebilecek bir kısım. Yani oradaki o
devir hızı, işte doğru yön, doğru açı zaten anlatılabilecek bir şey değil. Tamamen Değil. o kişinin hem el becerisi hem de deneyimiyle alakalı. Tabii. Bu işi iyi yapan bir personel olması gerekiyor. Olması Kısaca gerekiyor. şeklinde Zamanla özetleyebiliriz. tabii zamanla kazanılan hassasiyetler bunlar. Burada tabii ki ben yine altını çizeceğim. Standart tutturmak çok önemli. Dolayısıyla ben mesela bizim klinikteki o yapıyı çok doğru bulurum. Yani aslında alım ekipleri farklı, alım şefi farklı. Dolayısıyla hani iki hasta da alınsa aynı günde hep aynı kişilerden, aynı elden çıkması. Yani Tabii. o standartı tutmak çok önemli. Çünkü Çok yani önemli. alım ve ekim çok farklı şeyler. Hani hem alım hem ekim yapmak tabii ki mümkün, yapabilir. Aynı kişi bunu yapabilir ama hani birisinde uzmanlaşmak ve hep o işi yapıyor olmak hem alım için geçerli hem de ekim için geçerli. Yani yapıyı böyle oluşturmak bence de bizdeki hani yine bence bu sonuçların bu kadar hani iyi olmasının nedenlerinden birisi de Tabii. bana böyle geliyor. Tabii. Aynen öyle. Hani atalarımızın dediği gibi bir koltuğa iki karpuz her zaman sığmaz. Evet, biraz onunla alakası var. Peki hocam, punch'ın işte doğru kullanımından bahsediyoruz. Önce doğru punch seçmek, sonra onu doğru kullanmak, açıları ve yönleri. Peki bunların dışında başka alımla ilgili hani bahsetmemiz gereken hassasiyetler var mıdır? Tabii Koraycığım, orada da yine halen daha hassasiyetler bitmedi. Yani Bitmedi. bu alım o kadar önemli ki tamam doğru yönlerde, doğru açılarda mümkün olduğu kadar donöre az hasar verecek şekilde, foliküllere az hasar verecek şekilde doku bütünlüğünü bozarak folikülleri serbest hale getirdik. Bir de bunun toplanma süreci var. Çünkü biz bu foliküllere toplama esnasında da yani foliküllerin dış ortama alınması esnasında da zarar verebiliyoruz. Çünkü bir takım açılardan ve yönlerden bahsettik. Şimdi biz bu açılara ve yönlere uygun olmayan yönlerde ve açılarda onu toplamaya çalışırsak bu sefer bizim o demin ilk başta söylediğimiz Fouet'nin bize verdiği avantajı dezavantaja çevirmiş oluruz. Çünkü onun dokusunu sıyırarak sadece telini ve kökünü çıkartmak gibi bir antite söz konusu. Bunu da yapmamak için işte gerekirse o bölgede çok farklı yönlerde saç folikülleri varsa çünkü alımcı iyi bir alımcı hepsini kendi yönüne göre punch'ını kullanarak aldığı için o zaman o yönlerde gerekirse tek tek toplayarak gerekiyor. foliküle zarar vermeden bu işlemi yapmak gerekiyor. Tabii bir de biliyorsun Koraycığım bazen de folikülleri dokunun vermemesi, dokunun tutması gibi bir durum söz konusu. Böyle durumda da tecrübeli bir alımcı bunu hissettiği zaman tek pensetle o folikülü çıkarmak için gereğinden fazla basınç uygulamaz. Gerekirse çift penset kullanır. Birinci pensetiyle folikülün ucundan tutup bir miktar çektikten sonra ortasından ikinci pensetiyle tutup tekrar onun yönüne doğru çekerek folikül üzerine uygulanan basıncı azaltır. Bu da folikülün çok daha kaliteli bir şekilde dış ortama alınmasını sağlar. Demek ki alım kadar toplama da önemli. Evet. Toplamayı yapan personelimizin de bu konuyu çok iyi bilmesi, bu konuda çok iyi kendini geliştirmiş olması ve işin yine demin senin de söylediğin gibi standartizasyonunun sağlanabilmesi açısından mümkünse hep aynı personeller tarafından yapılması çok önemli. Peki hocam o zaman bugün alımla ilgili aslında detaylardan bayağı bir bahsetmiş olduk. Hani bütün hassasiyetlerden. Burada benim de kendim not almış olduğum bu kadar kritik olmasa bile hani ufak tefek bir şeyler daha vardı. Onları da yapıyoruz. Onlardan da bahsedeyim. Tabii ki. Belki sanıyorum bir önceki videoda da böyle bir kısa değinmiştik. Bu kullanılan işte punch dediğimiz işte o kesici aletlerin çok uzun süre çalışıyor olmasından dolayı bir ısınması falan. Onu tabii sık sık kontrol edip hani ısındığı zaman bir soğutmak, bir ara vermek o tabii çok aslında önemli. Çünkü greflere zarar vermek sadece yanlış açı, yanlış yönüne girmekle olmayabiliyor. Her şeyi doğru yapabiliyorsunuz ama punch belli bir ısının üzerine çıktığında bu sefer yanma dediğimiz bir travmatize etme Tabii yani termal travma dediğimiz hadise gerçekleşebilir. Ona da hep dikkat etmek gerekiyor. Onu da zaten kontrolünü yapıyoruz sık sık. Bir de işte ne kadar önemli bilmiyorum ama aslında önemli. Donör bölgesindeki beyaz tel sayısı fazla olan kişilerde tabii beyaz teli görmek, hani açısını, yönünü görmek, siyah teli görmek kadar kolay olmayabiliyor. Göz o kadar rahat seçemeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla beyaz saçı yoğunlukta olan kişilere biz tabii onu öncesinde bir siyaha boyayıp hemen işlem günü tıraştan sonra o işi yapan personelin onu daha iyi görmesi, işte açıları, yönleri ki daha doğru açılarda gelebilmesi. Aslında bunlar da ufak gözüküyor ama bunların işte hepsi birleştiği zaman
sonuca kolektif olarak böyle çok Olumlu katkıları var. katkıları oluyor. Dolayısıyla Tabii. böyle ufak tefek yine başka hassasiyetler de var. Sanıyorum artık her şeyden değinmiş olduk hocam. Bugün kısaca işte alımda neler önemli ve bunlar niçin önemli? Bunu işte hem işte punch çapları gibi şeylerden başladık. Bunu yapan arkadaşların işte tecrübesi, yeteneği, alımla birlikte toplama işleminin de aslında ne kadar önemli olduğu. Onlara değindik. Onun dışında işte bir de böyle ufak tefek detaylar, işte punchların ısınması gibi, işte beyaz tellere dikkat edilmesi gibi konulardan da bahsetmiş olduk. Tüm bu hassasiyetler yapıldığında aslında greflerin dışarıya çok doğru çıktığına emin oluyorsunuz. O zaman da işte artık geriye işlemin bir ekim kısmı kalıyor. Orada da zaten gerekli hassasiyetler gösterildiğinde artık iyi sonuç almamak için hiçbir sebep kalmıyor herhalde ortada. Kesinlikle öyle. Peki artık bu videomuz da zaten uzun oldu ama alıma da çok önem veren bir klinik olarak tabii bunu da çok kısa geçmemek gerekiyordu hocam. Bence iyi oldu. Bence Özellikle de. ekstra ilgili arkadaşlar ya da bu işle uğraşan başka arkadaşlar için de bence güzel bir video oldu. Bizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda yine Hakan hocamızla hem saç ekimi hem de saç dökülmelerine yönelik bir başka konuda görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.